Bahadır Tomakin, hocam Diyanet Camiası'ndan Mehmet Er Arabacı hocanın bu kaydını da inceler misiniz? İncelerim tabii ki. Bu arada bu hafta din görevlileri haftasıydı galiba. Değil mi Özgün? Doğru hatırlıyorum. Din görevlileri haftası hocam. Evet, bütün din görevlilerinin bu haftasını kutlayalım. Mehmet Er Arabacı hocanın bu kaydını inceleyelim. Bakalım açılırsa. Evet, Mehmet Er Arabacı hocanın 15 Temmuz Selaları Aksaray Meydanı'nda okuduğu bir sala. Evet, buyurun dinleyelim. Sabah makamında girdi. Oldukça tiz bir ton. Çok çok tiz bir ton. Bir tenor renk Mehmet Er Arabacı Hoca. Fakat bu tizde öyle yani şimdi tuttuğu yer tam böyle bir yer. Burun bölgesine değiyor. Biraz bu elmacık kemiklerini gösteriyoruz bu seslerde. Yani şimdi bunları nasıl size anlatabilirim ama hani genelde pop şarkıcılarda veya diğer şarkıcılarda bu sesleri çıkarırken biz kimi zaman böyle örnek olarak ben derslerimde çok veririm. Çizgi film karakterlerine örnek veririz. Yani hey nasıl? Şimdi bu bölgeyi geliştirmek için. Çünkü seste pasajlar var. Göğüs sesimizin olduğu pasaj. Orta tonların toplandığı yer. İlk parlak A seslerinin yani kafa bölgesinden önce şimdi pasajlarda geçtiği yer var. Kafa bölgesi daha üst bölge yani artık en tiz tonların yani tenorlarda si, si bemol, do diyez, re'yi tuttukları yer bu örneğini verdiğim bölge. Şimdi hoca buraya alıyor girdiği gibi öyle bir yerde başlıyor ki direkt kafa sesiyle başlıyor. Kafa bölgesinde başlıyor. Çok tiz başlamış. Bu sesler çıktığı zaman bazen böyle işte zayıflaşabilir. Ve sanki böyle seyircide dinlerken de acaba sesi kaybediyor mu hissi yaratır. Fazla tiz bir ton olduğunu düşünüyorum ben bunun. Zaman zaman sanki kayboluyor gibiydi. Ustalığıyla toparladı. Bölgeleri çok sık kullandığı ve çalıştırdığı belli. Tabii ki makam içindeki gezmeleri, makam dolaşmaları şahane. O konuda hiçbir şey diyemem ama sesi tuttuğu yer zaman zaman zorlamaya yakın bir yerde. Çok uzun bir pasaj nefesle geldi değil mi? Tek nefesle geldiği bölge çok ve çok fazla makam geçkisi gördük. Ya sanki ben böyle hoca pese indikçe yani ilk size gösterdiğim bir yer var ya göğse düştüğü yerde o. Yani o tizlikten artık gittikçe yüz bölgesine ve ağız içine doğru dönüp artık iyice kalınlaştı bölge bana çok lezzeti tınlıyor geldi. Çok çok çarpmaları Türk müziği sazlarındaki enstrüman çarpmaları gibi çok lezzetliydi bence.
çok lezzetliymiş hocanın gerçekten. İlk defa böyle bir Sela dinliyorum ben yalnız. Daha önce hiç böyle dinlememiştim yani. Bayağı aralığı Dilke Şaveran gibi bir ara gösterdi. Hoca sonra tekrar Kürdiye döner gibi. Yani Selaların benim bildiğim, yanlış biliyor olabilirim. Biliyorsam alta yazarsınız. Yani Hüseyin'i makamının yapısında okunduğunu biliyorum. Bu çok farklı bir Sela. Yalnız hocanın kendini iyi duyduğunu düşünmüyorum. Ses muhtemelen ileriden tekrar yankılanıp geliyor ve bu duyum birbirini bayağı değiştiriyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Mesela siz sahneden bir şey okuyorsunuz. Karşı tarafta bu tonlar zaman zaman böyle yarım ton düşebiliyor. Karşı taraf yarım ton düşük duyuyor sizi. Siz öyle okumuyorsunuz ama. Bu mesafe bazen frekansların değişmesine sebep oluyor. Ve tekrar size geri döndüğünde ses sanki başka bir tonda okuyormuşsunuz gibi geliyor. Hoca kendi sesiyle kendini yanıltıyor gibi şu anda. Yani bu çünkü başka hiçbir şey yok. Olabilir. Olabilir. İhtimal dahilinde diyorum. Yani çok geniş bir aralık hocanın okuduğu. 2 oktav sürekli gösteriyor. Ama aslında teknik olarak bir şey yok. Bence teknik olarak bir sorun yok ama herkesin bulunduğu o ses aralığı var. Yani bir register var. Kendi ses register'ı. Bence hoca tizlerde çıkmasına rağmen ses bunları çok zorluyor. Fazla zorlamada zaman zaman birçok iyi çıkabiliyor. Biraz şey çıkabiliyor. Daha zorlanmış gibi çıkabiliyor. Ama bundan keyif alıyorsa, bu onun için daha etkileyici geliyorsa bir şey de diyemiyorum. Ama dinleyici olarak, ben dinleyen olarak zorlandığını görüyorum. Yani herkes tabii ki yani tamamen ses anlamında gene bahsediyorum. Herkesin keyif aldığı bir ses tonu vardır. Yani ben hocamızın yani okuşuyla alakalı değil ama yani ses rengiyle alakalı dinlediğimde ben böyle pes kalın tonlarının çok iyi tınladığını ve çok etli etli lezzetli tınladığını düşünüyorum. Bilemiyorum yani herkesin tabii ki dinleme keyfi, okuma zevki bambaşkadır. Ama bence ben böyle kalın seslerinde, pes seslerde daha başka bir etki geldi bana. Çok lezzetli geldi. Teknik olarak da öyle geldi. Sesine sağlık hocamızın. Peki. Evet, şimdi devam edelim. Mehmet Erarabacı hocanın bu arada Konya'da yaşadığını söylediler bize.
kendisiyle bir gün belki Konya'da buluşur, bir ezan kaydı yaparız. Çok büyük bir mutluluk olur bizim için. Çünkü tekrar Şebi Aruz'da Konya'ya geleceğiz. İnşallah bakalım.